hükümdarın şöyle ya da böyle gözünü kamaştıran, üç büyük imparatorla başkentlik yapmış bir kent İstanbul. Asırların tarihi, sanat ve kültür üzerine yükselmiş 7 tepeli şehir. İstanbul'un hem üstü hem altı geçmişe ışık tutabilecek sayısız sırla dolu. Bu sırlar yüzyıllardır kulaktan kulağa, dilden dile yayılan şehir efsanelerine de ilham vermiş. Tıpkı Haliç'in altındaki kayıp Bizans hazinesi efsanesi gibi. Hani şu Japonların Haliç'i temizlemek bahanesiyle göz koyduğu iddia edilen hazine. Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan 1980'lerde atık ve lağımla neredeyse üstü kapanan Haliç'i gözlerinin mavisine benzetmek için kollarısı var. Efsane bu ya, haberi alan Japon bir şirket ne yapıp eder Dalan'a ulaşır. Üstün teknolojileriyle Haliç'i 6 ayda temizlemeyi teklif ederler ama bir şartla. 俺はあらゆる格闘技を身につけ、最後に覚えたのがこれだ。 Yani özetle temizleriz ama dibindekiler bizim olur der Japonlar. Efsaneye göre amaçları temizlik sırasında Haliç'in altındaki altını çıkarıp ülkelerine götürmektir. İddiayı sormak için dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan'ın kapısını çalıyoruz. Bunlar hepsi şehir efsanesi oğlum. Ne gibi şirket? Hiç alakası yok. Alakası yok. Haliç şehrin ortasında bir tuvalet çukuru gibiydi ve üstünden burnunu kapamadan köprülerden geçilmiyordu. Haliç'in temizlenmesi işini herkes istiyordu ama çok devasa bir işti. Kimse yapılacağına, temizleneceğine inanmıyordu. Başta benim karım inanmıyordu, dünya inanmıyordu. En zor tarafı Haliç'in etrafındaki Haliç'i kirleten unsurların temizlenmesiydi ki 622 fabrika, binlerce bina 5 yıl içinde hepsi söküldü, atıldı. Tabii her fabrikanın yıkılması bir savaş gibiydi. Neticede başarıldı ama. Haliç'in altı İstanbul'un kanalizasyonuyla dolu, halen dolu. Dip kısmında biraz şey var, fazla dolmuş çamur. Ama 80 metre dibindeki çamuru, pisliği temizlemeye gerek var mı? Zaten yok, yapamazsın da. Onun için Haliç'in içindeki çamurların ancak dip kısmındaki kısmı temizlenmiştir. Geriye kalan derin suları temizlemeye zaten gerek yoktu. Kimse de onu temizlemedi. O dönem Haliç'in temizliği çalışmalarında Japon bir şirketle anlaşıldığına dair herhangi bir kanıta da ulaşamadık. Yine de altın boynuzun derinliklerinde saklandığı söylenen altınların izine sürmeye devam ediyoruz. Haliç'in altındaki kayıp hazine efsanesinin çıkış noktasının ta 1453'e uzandığını keşfediyoruz. Konstantinopolis'te Erguvan zamanıdır. Fatih Sultan Mehmet bir ayı aşkın süredir kuşatma altında tuttuğu kenti aldı alacaktır. Efsaneye göre umudunu yitiren son Bizans İmparatoru 11. Konstantin kaçmaya karar verir ancak başaramaz. İmparatorun gemisi içindeki hazineyle birlikte altın boynuzun soğuk sularına gömülür. Son Bizans İmparatorunun hayatını nasıl kaybettiğine ilişkin farklı kaynaklarda çelişkili bilgiler var. Osmanlı tarihçisi Tursun Bey'e göre Konstantin İstanbul'dan kaçacak gemi ararken yakalanır ve kellesi kesilerek öldürülür. Bizanslı tarihçi Tukas'a göre ise İstanbul fethedilirken yiğitçe savaşan Konstantin Topkapı civarında hayatını kaybetmiştir. Dukas, Konstantin'in kafasının kesilerek Fatih Sultan Mehmet'e götürüldüğünü yazar. Ermeni şair Abraham Ankivrak, fetih sırasında Konstantin'in bir gemiyle İstanbul'dan kaçmayı başardığını iddia eder. Yani efsanede iddia edildiği gibi Konstantin'in nasıl öldüğüne ilişkin kesin yargılarda bulunmak mümkün değil.
2014'te Haliç'in altındaki kayıp Bizans hazinesiyle ilişkili olduğu düşünülen bir iddia ortaya atıldı. Bugünlerde Haliç ve çevresinde en çok konuşulan konu 4 define avcısının bir atölyede tünel kazıp 50 ton altına ulaştığı ve sonra da bu altınları eritip sattığı iddiası. Bizans döneminden çok gömülü altın var burada. İstanbul her taraf altın. Şu tünel, yukarıda tünel abi. Bir de oraya bakın. Oradan da çıkabilir. Geldiler mi altın aramaya? 3 erkek bir kadın geldi. Var da tam yeri belli değil. Alakası yok ki yani. 50 ton altını bu adam bulmuş almış da ne? Her ne kadar bu iddianın gerçek olup olmadığını bağımsız kaynaklarımızla teyit edemesek de gelin 50 ton altının Haliç'teki kayıp Bizans hazinesiyle ilişkili olduğunu varsayalım. Dukas, İstanbul'un fethinde rol oynayan topçu ustalarından Urban'ın ilk olarak Bizans'ın kapısını çaldığını söyler. Dukas'a göre Urban, Osmanlı'nın kendisine verdiğinden çok daha azına Bizans için çalışmak ister. Fakat ekonomik darboğazdaki Bizans, Urban'ı elinde tutamaz ve Osmanlı'ya kaptırır. Bir diğer Bizans tarihçisi Holkokondilis ise Konstantin'in kuşatmayı sonlandırması için 2. Mehmet'in yanına bir elçi yolladığını yazar. 2. Mehmet yıllık 100.000 sikke altın karşılığında kuşatmayı kaldıracağını söyler. Fakat Bizans bu isteği yerine getiremez. Oysa 2. Mehmet'in istediği 100.000 sikke, Bizans'ın sahip olduğu iddia edilen 50 ton altınlık hazinenin %1'i bile değildir. Erişilebilir yazılı kaynaklar ve arkeolojik bulgular Bizans'ın dağılma döneminde böylesine büyük bir hazineye sahip olduğuna ilişkin iddiaları doğrulamıyor. Hazinenin Haliç'in soğuk sularına gömüldüğünü de. Buna rağmen asırlardır üstü kağıthane ve Ali Beyköy derilerinden akan çamurla dolan Haliç'in altındaki sırlar şehir efsanelerini beslemeye devam ediyor. Bizans'ın kayıp hazinesi efsanesinin yıllardır kulaktan kulağa fısıldanması ve bugün bile yeni kurgularla ortaya çıkabilmesi de işte bu yüzden. İstanbul'un işgali sırasında Bizans askerleri altınları gemilerle kaçırmaya çalışır. Ancak Fatih'in askerleri Balat yakınlarında bu gemileri batırır ve o gemilerin içindeki tonlarca